Selam dostlar. Tekrardan bir video ile birlikteyiz. PayPal Holding'i inceleyeceğiz. Hemen uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi analizlerimizdir. Şimdi şu şirket ciddi anlamda yükselmiş ve düşmüş. Bakın şu bölgeden %600 civarı bir yükseliş gerçekleşmiş. 2017'den 2021'e kadar, daha sonra da ciddi bir şekilde düşmüş. Çünkü muazzam bir kar alımı gerçekleşmiş. Bir de muazzam bir yükselişten sonra ve hızlı bir yükselişten sonra, şu 2020 pandemiden sonraki yükselişi söylüyorum. Herkes karını almış ve çıkmış. Peki şimdi bunu neden değerlendiriyoruz? Çünkü fiyatta bir toparlanma emaresi yakaladık ve bunun gelecekte nasıl kâra dönüşebileceğini inceleyeceğiz. Hemen şu düşüşü de hesaplayalım. Şöyle bakın. Buradan düşüş %84 civarı, yani %80'den fazla bir değer kaybı var. Ciddi anlamda ucuzlamış bir şirket ve PayPal ciddi anlamda bir alışveriş yapılan, kullanılan holdinglerden birisi. Bakın bu bölgede ilk dikkatimizi çeken, şuradan bir geri dönüş olmuş ama bu fake olarak kalmış. Daha sonra aşağı inmiş. Daha sonra bir aynı yakın bölgeden bir düşüş daha ve şu şekilde bir baktığımızda bu bize ters omuz baş omuz formasyonu gösteriyor. Peki bu ne yapılabilir? Buradan bakın, şu bölgede kaç haftadır? 2, 4, 6, 8, bu haftaya da sayarsak 9 haftadır bu bölgede kendine bir dip yapmaya çalışıyor. Yani 66-30'un altına inmiyor. Bu değerli bir seviye benim için. Çünkü bakın, burada destek, burada direnç, daha sonra yine destek seviyesi, SR Philip bölgesi net bir şekilde çalışıyor. Daha önceden yukarıda da çalışan bölgeler vardı. Bakın burada işte de direnç ve destek olarak, yine burada destek ve yine direnç olarak üstünde kalmamış, aşağı indiğini görüyoruz. O zaman burası bizim için değerli bölge. Burası da bizim için değerli bölge. Bu iki bölge arasında ticaret yapılabilir mi? Evet. Bu bölgelerde mesela şu aşağıyı kırdığında, stop olma kaydıyla buradan bir alım gerçekleştiğinde, boyun bölgesine kadar gittiğinde %37'lik bir kar getirisi sağlar. Peki daha sonra eğer ciddi anlamda bir yükseliş yapacağım derse, bu omuz baş omuz, ters omuz baş omuzu kırdığında ve yukarı burada bir akümülasyon olduğunda, yukarı daha sonra gittiğinde, o zaman biz düşüş kadar yükseliş hesaplayacağız. Yani şöyle bir hesap yaptığımızda %48-49 civarı. O zaman buradan yukarı gittiğinde %48 ve 49 civarı şu bölgeye hemen hemen yaklaşmış olacağız. Bu bölgede yine bizim karşımıza ne olarak çıkıyor? Bakın şurada dikkat edin. Bir satıcının bulunduğu bölge. Evet, burası. Burada ters omuz baş omuzun çalıştığı bölge olarak karşımıza çıkacak. Peki daha yukarıda da yine ciddi anlamda benim değerli bulduğum bir bölge daha var. Ve şuradaki akümüle, bakın buradaki alıcıların satıcıyla karşılaştığı ve düşüş geldiği bölge. Burası da yine ciddi miktarda soru işareti koydum. Düşüş olabileceği, kar satışların yoğun bir şekilde karşılaşılabileceği, gelebileceği bölgelerden bir tanesi. Peki kar satışı dediğimde, yani yine şöyle bir düşüş anlamayın. Çünkü uzun bir süredir düşüyor. Bakın şu bölgeye 2021, şimdi 2025'teyiz. Yani yıllardır ciddi anlamda düşmüş, daha sonra toparlanmış ve omuz kısmı tam böyle kopuş noktasında bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bizim için değerli. Peki grafikler böyleyse indikatör nasıl? Bakın, indikatör ciddi anlamda düştükten sonra kendini, bakın, mum barların üzerine atıyor ve bu e, omuz kısmı, yani sağ omuz kısmında bir fake hareket yapacak. Bunu genelde yaparlar ve bu hareketten sonra yukarı doğru çıkarsa ve haftalıkta MACD, bakın şu bölgede de yine mumların altına sarkış ve buradan bir alış hareketi gözlemliyorduk. Bakın burada da ciddi bir yükseliş geliyor. Burada da yine üstüne çıkış, altında bir fake hareket tekrar üstüne çıktığında bu bizim yükselişimizi destekleyecek. Günlükte yine bakın uyumsuzluklar ciddi anlamda gözlemliyoruz. Bu bölge, bakın, MACD kendini yukarı doğru atıyor. Yukarı doğru süzülüyor ama fiyat
burada stabil kalıyor. Yani burada birileri topluyor ve akümüle oluyor diyebiliriz. Şimdi haftalıkta tekrar baktığımızda bir de aylıkta bakalım, uzun vadede bakalım. Uzun vadede MACD'ye baktığımızda daha erken olduğunu görüyoruz. Ama yani bu işin başı, eğer burada ucuzken aldıysan rahat bir şekilde bekleyebilirsin. Daha sonra yukarıda inişleri çıkışları seni ne yapmaz, heyecanlandırmaz pek. Çünkü şöyle bir daha düşse zaten sen dipten topladığın için böyle aşağı yukarı istediği kadar oynasın. Sen buradan alanlar karını her gün izleyecekler. Kârda oturmak gibisi yok. Şimdi bu şirkette böyle bir potansiyel gözlemliyoruz. Peki başka bir de size yeni bir analiz şekli yapacağız. Şöyle bir kutucuk çizerek, yani düşüş, akümülasyon, yükseliş, tekrar spekülasyon, tekrar rally. Bakın şöyle bir düşüş gözlemliyoruz. Şimdi bu düşüşten sonra dikkat edin, şu alt kısımda bir birikim gözlemliyoruz. Hatta şunu şöyle genişletebiliriz. Bu bir düşüş hareketi, bu bir birikim hareketi. Daha sonra birikimden dönüş. Bakın şurada bir yine manipülasyon ve buradan bir rally beklentimiz var. Yani şöyle olabilir, şöyle olabilir. Tabii ilerideki zaman bizi gösterecek. Bu bir yılda mı olur, 6 ayda mı olur? Bunu zaman bize gösterecek. Bu aklımızın bir kenarda kalsın. Çünkü bu tür grafiklerin bir benzerini yaşamıştık. Mesela BTC, USDT. Evet, mesela burada da bir benzeri var. Bakın, ciddi anlamda bir düşüş. Daha sonra akümülasyon. Bakın burada yine bir omuz hareketi, yani manipülasyon ve zamana yayma. Daha sonra ciddi anlamda bir rally. Yani şöyle düşünürsek, biz PayPal'da şu bölgede olma ihtimalimiz yüksektir. Ve bu bölgeden sonraki ralliler genelde ciddi anlamda kar verir. Peki bir tane daha bakalım. FED USDT diyelim. Evet, şöyle baktığımızda bakın bu bölgede de daha önceden ben belirlemiştim. Ciddi anlamda bir değer kaybı. Bakın buradaki değer kaybı da ciddi anlamda oluyor. Çünkü %90 civarında bir, hatta 90 küsür civarında bir değer kaybı gözlemliyoruz. Daha sonra bir yukarı dönüş hareketi ve bir manipülasyon. Daha sonra devasa bir yükseliş. Yani önceki zirveyi geçip bunu da ikiye katlıyor, yani buradan 90, hatta çok daha büyük raddeye kalkıyor. Diğer grafiklerde de birçok örneğine yine bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bu yine aklımızın bir köşesinde kalacak. Şimdi Intel'e bakacağız. Evet, Intel'de de yine şunları kaldıralım. Daha sonra yeni çizeceğiz. Evet, Intel'de de yine ciddi anlamda bir düşüş. Bu bölgede bir akümülasyon ve akümülasyondan çıkış. Intel uzun süredir burada. Yani Intel'de bir rally başlarsa büyük ihtimalle yıllarca sürecek bir rally olacak. Bakın 2000'li yıllar burası, 2000-2001 bu civarda bir zirveyi görmüştü. Daha sonra düşmüş ve o zirveyi yani yaklaşmış ama geçemeden tekrar düşmüş. Ciddi anlamda ucuz kalmış. Bir de şu bölgedeki bakın hacim ne kadar yüksek olduğunu bakın. Intel'de ciddi anlamda bir büyük uzun süreli bir rally gelme ihtimali var. Bunu da değerlendireceğiz. Bakın şöyle bir düşüşü incelediğimizde bu bölgeden aşağı %70 civarı bir düşüş var. Zaten 2000'li yıllardan itibaren yani hiçbir şey kazandırmamış. O zaman bunun buradaki akümülasyon dönemini hemen şöyle bir çizelim. Bu düşüş bölgesi, bu akümülasyon bölgesi. Evet, bir yataya sarma, dinlenme ya da bir manipülasyon bölgesi bekleyebiliriz. Daha sonraki rallilerde artık hani ne açıklanır veya nasıl bir anlaşma olur, neler olur onu bilemeyeceğiz. Beklentimiz bu yöndedir. Yine 68 civarına geldiğinde değerlendirilebilir. Yani bu
ucuz bölgeye de geldiğinde burada 68 civarında bir daha bakılır. Belki katlayabilir ilerideki yıllarda. Onu tabii ki ilerideki zamanda tekrar bakacağız. Peki günümüzde böyle yakın zamanlarda bu hani uzun vadeli değil de daha yakın zamanlarda neler yapılabilir? Böyle bakın bir akümülasyondan çıkışta şu bölgeye yaklaşması, bu bölgede bir dinlenme hareketi şöyle tekrar belki. Belki bu kadar uzun olmayabilir ama burada bir devasa bir omuz. Burası baş kısmıysa şimdi bir omuz hareketi daha gelmesi gerekir. O zaman biz ciddi anlamda bir tobo oluştu diyebiliriz. Ve bu tobodan sonra düşüş kadar yükseliş. Bakın 61, %61 yükseliş. Burada 39. O zaman ciddi anlamda bakın 61'de hemen eski zirvesine denk geliyor. Yani şu bölge yine bizim için hedef olacaktır. Ben şu bölgeyi ciddi anlamda bekliyorum. Şuradaki alım bölgesi. Bu alım bölgesinden bir miktar eğer fırsat verirse alınır. Ve o zaman yatırımlarımızı buna göre bakın şöyle ciddi miktarda aldığımızda buradaki sadece kar oranı bile bakın şöyle bir %90'lık bir kar getirisi. Eski zirvesine gittiğinde o zaman %160'lık bir kar getirisi sağlar. Zaten ana hedefimiz şu bölgeler olacaktır. Intel zaten dünyada kaç tane Intel var? Ve uzun süredir düşük kalmış bir şirket. Peki bunun gibi başka mesela şirketler var ama onları şimdi bu video uzun olmasın diye böyle yapmayacağız, göstermeyeceğiz örneklerini. Ama bunların rallileri başladığında böyle devasa şirketin rallileri başladığında veya yataya sardıklarına çok uzun sürebiliyor. Önceki mesela şuradaki zamanları 1992 gibi bir zaman düşünürsek bu bölgede mesela %200'lük bir kar getirisi sağlamış. Daha sonra yürümüş. Yani dinleniyor, gidiyor. Dinleniyor, devam ediyor. Bu yüzden hani 2000'li yıllardan itibaren kar getirmediği için ciddi anlamda bir kar yapılmadığı için bakın 54 kat yükselmiş. Burası hani 93, 2000 desek bile e, ciddi anlamda 2000'li yıllara kadar bir 10 sene içerisinde 50 kat gidebilme ihtimali olabiliyor. Böylesi şirketlerin şu an o öyle bir küçük bir şirket değil, bu kadar bir potansiyel yok ama buradaki dönüş sinyalini kullandığımızda bize de güzel karlar ve kazançlar sağlayacağını düşünüyoruz. Ucuz olduğunu düşünüyoruz. Sadece buradaki isteğimiz biraz da ucuzlaması, yani şu bölgeye bir temas etmesi. Şu bölge bizim için değerli bir alım yeri olacak. Sonraki hedef zaten kendini şurada belli ediyor. Ciddi satıcıyla karşılaşacağı bölge burası. Belki ne yapabilir? İleride şu bölgede yapabilir. Buralarda bir hareketler yapabilir. Yani şu bölge içerisinde ne kadar ucuza yakalayabilirsek bunları değerlendireceğiz. Ve bu ucuza yakaladığımız bölgelerden ticaret yapmaya ve kazanç sağlamaya çalışacağız. Tabii ki bazen bunlar hani piyasası bazen çok ağır ve yavaş ilerleyebilir. Mesela şu mumlara baktığınızda haftalık bir hafta boyunca ne kadar ilerlemiş? Mesela şu küçük muma baktığımızda bir hafta boyunca sadece %2 hareket etmiş. Yani bir hafta boyunca sadece %2 hareket etmiş. Böyle bir süreçte olabiliyor. Yani burada akümülasyon bölgesinde ciddi anlamda bekleyeceksin. Belki aylarca sürebilir. Yatırımda zaten Amerika'da yapıyorsan bu şekilde oluyor. Bazen mumlar bir hafta boyunca sadece %1-2 olabiliyor. Bazen de bakın şu bölgeden kopuş 2 haftada mesela %50 civarında da kazanç getirebiliyor. Veya tam tersi şurada çakıldığında mesela bir haftada %40'a yakın bir zarar yazabiliyor. Bunu bilerek, yani buradaki bakın şu bölgede stop olmak kaydıyla bu bölgenin altına inerse iş biter, yani bu artık daha fazla buralarda yatacak, daha aşağılara da gelebilecek ihtimali var. Yani şu akümülasyon bölgesinin içine girmemesi ve buranın altına geçmemesi gerekiyor. Buna da dikkat edeceksiniz. Aşağı geldiğinde güzel bir
ticaret fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Umarım sizler için faydalı olur. Sağlıcakla kalınız.